Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Bugünkü videomuzda yine bir motivasyon videosu olacak. Fakat bu seferki motivasyon videosu daha farklı olacak. Hem konumuz gereği hem konudan dolayı. Bu sefer neredeyim? Karaman'dayım. Yani diğer adıyla Karmi İngiliz köyündeyim. Kendi yurdumun yaklaşık 3 kilometre ötesinde bir yer. Bugün hem dedim buraya bir gezeyim, hem göreyim, hem de güzel bir video çekeyim. O zaman iyi seyirler. Evet, bugünkü konumuzda Pomodoro ders tekniğini inceleyeceğiz. Pomodoro tekniği nasıldır? İlk önce ben kendi kullandığım teknikten bahsedeyim. Ondan sonra diğer insanların geleneksel bir şekilde yaptığı teknikten bahsedeceğim. Kendi tekniğim şöyleydi. 40 dakika bir çalışma süresi ayarlıyordum. Ardından 10 dakikalık ya da 5 dakikalık bir molam oluyordu. Sonra tekrarında sayıcı tekrardan başlatıyordum. Bunu tekrardan 40 dakikalık bir süreye getirip ardından yine çalışmaya başladım. Bu döngüyü tam ben 4 defa yapıyordum. 4 kere yaptım mı zaten benim için verimli bir sonuç ortaya çıkıyordu. İşimin çoğunu bitiriyordum. Hem ders çalışma olsun hem farklı bir işim olduğunda yapıyordum. Fakat genelde Pomodoro tekniğinde insanlar 25 dakika çalışır, 5 dakika mola verir. Ardından bu döngüyü tekrar 4 kere yapıp yine aynı şekilde devam ederler. Pomodoro tekniğinin zaten şöyle güzel bir yanı var. Siz çalıştığınız süreyi kesin olarak biliyorsunuz. Ne kadar çalıştığınızı biliyorsunuz ve ne kadar mola verdiğinizi biliyorsunuz. Yani çalışma sürenizi de çok rahat bir şekilde toplayabiliyorsunuz. Mola sürenizi de çok güzel bir şekilde toplayabiliyorsunuz. Bunun avantajları neler oluyor? Örneğin bir öğrenci ben bugün ne kadar ders çalıştım ya da bugün ne kadar bir işimi tamamladım dediğinde Pomodoro tekniği üzerinden çalıştığı dakikayı, süreyi hesaplayabiliyor. Ki aynı şekilde bu güzel bir verimli oluyor. Neden? Çünkü bir görev dağılımı yapmak istediğinizde, yani haftalık diyelim bir ders programınız var. İşte atıyorum ilk gün matematikten başlayacaksınız. Ya da ondan sonra fizik, kimya, biyoloji gibi derslere ağırlık vereceksiniz. Bunların konu ağırlıkları olsun, ders çalışma süreleri olsun çok güzel bir şekilde ayarlayıp ona göre çalışma metodunuzu günlük bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Çünkü bu Pomodoro tekniği sayesinde. Tekrar nedenini açıklayayım. Bu teknik sayesinde ne kadar ders çalıştığınızı, ne kadar mola verdiğinizi bir günlük çalışmanızda görebiliyorsunuz. Hatta bu günlük çalışmalarınızı isterseniz toplayıp tek tek bir hafta boyunca pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ya da cumartesi, pazarda eğer çalışıyorsunuz. Ki ben genelde pazar günleri de çalışıyorum. Hani niye? Bütün haftamı dolu dolu bir şekilde geçirmekten keyif alıyorum. Hem vakit güzel geçiyor, hem benim için verimli oluyor, hem de zamandan da bir tasarrufum da oluyor. Neden? Çünkü diğer insanlar örneğin cumartesi, pazar çalışmadığında haftanın diğer hafta içi 5 günü çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Ben de öyle bir konu olmuyor. Yani ben hem hafta sonlarda çalıştığım için bu sefer hafta içim çok rahat geçiyor. Aynı zamanda cumartesi ve pazarı kendi saatime göre programladığım için aşırı rahat oluyor. Yani herhangi bir sıkıntı falan yaşadığımda olmuyor. Ek olarak da tabii ki de bu Pomodoro tekniğinin tarihçesine de bakarsak şöyle bir tarihçesi var. Zamanında Fransız bir öğrenci Ferrucci bu kendi yapmış olduğu teknikle kendi derslerine bu şekilde çalışıyormuş. Hatta belli başlı uzmanlar bile bu tekniği kullanarak çalışıyor. Ben kendi mezun olduğum lisede, Eğitmen Koleji'nde mesela, bizim YKS sürecimizde salı ve perşembe Pomodoro günlerimiz oluyordu. Biz kaçta başlıyorduk? 17.40'da başlıyorduk. 9.30'da yani 21.30'da Pomodoro'muz bitiyordu. Yeri geliyordu 40 dakika şeklinde yapıyorduk. İşte 40 dakika çalışma, 5 dakika mola. Yeri geliyordu 50 dakika çalışma, 10 dakika mola. Ya da 40-40 yapıp sonrasında bir 10 dakikalık mola veriyorduk. 80 dakikada yapıyorduk. Yeri geliyordu sadece 5 dakikaları da yapmıyorduk. Yeri geliyordu sadece 50 dakika çalışıp tek bir seferde 10 dakika mola verdiğimiz oluyordu. Ben ne yapıyordum? Aşama aşama yürütüyordum. İlk önce kendimi bir 40 dakikaya alıştırıyordum. Sonra 40 dakikadan çalışıp mola süremi 5 dakikaya indiriyordum. Sonra 5 dakikadan feragat edip diyordum ki ben madem 40 dakika çalışabiliyorum, 5 dakikalık mola yetiyor. O zaman diyordum ki 50 dakika çalışayım. Sonrasında bir 10 dakikalık molam olsun. Toplamda diyeyim ki 1 saat çalıştım. Bu şekilde de yapabiliyordum. Sonra bunu günlük 4 tekrara alıyordum. Ve 4 tekrara aldıktan sonra ise günlük yaklaşık 4 saat çalıştığımı buluyordum.
Nasıl oluyordu? Örneğin okulum 4'te bitiyordu. İşte 6'da başladığımı varsayarsak 4 saat daha ekleyip bunu çok güzel bir şekilde yapıyordum. Yani benim için çok güzel, verimliydi. Aynı zamanda ben mesela üniversitede de kendi ders notlarımda bile, kendi derslerimde çalışmak istediğimde bile bu Pomodoro tekniğini uyguluyorum. Ya da derslerim mi olmasın, kendi şahsi işlerim olsun. Örneğin bu şu an hazırladığım YouTube videoları gibi. YouTube videolarının kurgularında bile ben bu tekniği uyguluyorum. Çünkü benim için cidden güzel oluyor. Ki zaten videolarım farklı farklı aşamalardan oluyor. Bu aşamalar şöyle geçiyor. 1. Konu hakkında bir araştırma yapıp çekeceğim konuya dair bir doküman hazırlıyorum. Hatta isterseniz bu dokümanları videonun açıklamalar kısmına ekleyebilirim. Ardından eklediğim dokümanlara dair güzel bir fotoğraf, video ve ses ayarlıyorum. Bu fotoğraf, video ve sesleri ayarladıktan sonra kendi telefonumda ya da Google Drive'dan ya da bilgisayardan kullanacağım kurgu programı üzerinden ayarlıyorum. Her bunların ayarlamasını 4 aşamadan geçirip 40'ar dakikadan yapıyordum. Ardından 3 aşama zaten bitiyordu. Videonun konusu, videonun çekileceği yer. Ardından videoya dair içerik ve görsel. İçerik ve görselden sonra 40 dakika bunun kurgu süresi. Zaten videoları düzenledikten sonra bu videoların benim cihazımdan çıkma süresi 40 dakika sürüyordu. Evet, ben bu şekilde verimli bir çalışma düzeni kurarak hayatımdaki çoğu işi buna göre ayarladım. Bir önceki videomuzdaki motivasyon videosunda başarının neler getirdiğini, başarının nasıl bir mutluluk sağladığını işlemiştik. Bu videoda ise başarının o mutluluğa nasıl ulaşılır, o basamak basamak giden yollar nasıl, bunları anlattım. Farklı farklı çalışma tekniklerini daha da bulup anlatacağım. Örneğin bu ilk olarak benim kendi kullandığım tekniklerden biri Pomodoro tekniğiydi. Farklı farklı çalışma metotları da var. Örneğin Freeman'ın kendi yapmış olduğu bir çalışma tekniği metodu da var. Onu da bir sonraki videoda da paylaşacağım. Peki başka neyi paylaşabilirim? Örneğin İngilizce konusundaki Koko tekniği. Bunları ben zaten çalışma metotlarını, motivasyon videolarını bu amaçla hazırlıyorum. Diğer denizciliğe dair olan videoları ise kendi akademik aldığım denizcilik eğitimlerinden kendi slide ve notlarımı hazırlayıp bu şekilde paylaşıyorum. O zaman ne kaldı geriye? Bu videoyu güzel, tatlı bir şekilde bitirmek. Evet dostlar, provanız net olsun, rüzgarınız kolayınıza olsun. Selametle kalın. Unutmayın, başarmak güzel bir duygu ama doğru metot ve doğru teknikle çalışılırsa bu başarının verimi çok daha artar. Görüşmek üzere. Doğarken ağladı insan, bu son olsun, bu son. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Bugün sen çok gençsin yavrum, hayat ümit neşe dolu, mutlu günler vaat ediyor sana yıllar, ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni.